Havalimanına toplu taşımayla gideceğiz. İner inmez ben buradan metroya devam ediyoruz. Bakalım buradan havalimanının girişine kadar kaç dakika yürüyeceğiz. Arada otomatik bagaj verme noktaları var ve aslında check-in cihazları var. Burada şimdi ikinci güvenlikten geçip arka tarafa geçmiş oluyoruz. Uçuş kapınız belli olmadıysa burada bekleyip uçuş kapınızı öğrenebilirsiniz. Ben uçağımın kapısına geldim. Biraz sonra uçağa geçip seyahatime devam edeceğim. Merhaba, hepinize selamlar arkadaşlar. Çok gürültülü bir ortamdayım. Umarım sesim iyi geliyordur. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ben Yüksel Topal. Bugün bugün cümleyi toparlayamadım. İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına bir seyahatim olacak ve kısa, net, öz bir şekilde bu havalimanını hiç kullanmayanlar ya da bu havalimanından hiç yurt dışına çıkmayanlara kılavuz olacak bir video hazırlayacağım. Daha doğrusu beraber hazırlayacağız bunu. Daha önce çok detaylı bir İstanbul Havalimanı tanıtım videosu yayınlamıştım. O videoyu da isterseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu video daha kısa, daha net, daha öz olacak. Buradan şu anda ben Anadolu yakasında Altunizade bölgesinde bir metrobüs durağına yakın yerdeyim. Havalimanına toplu taşımayla gideceğiz. Anadolu yakasından gidenler için söylüyorum. Ben bir Ankaralıyım ve İstanbul'a dışarıdan gelenler için özellikle hazırlamak bu videoyu daha faydalı olur diye düşündüm. Anadolu yakasından nasıl gideceğim? Bir şekilde metrobüs duraklarından herhangi birine gelin arkadaşlar. Metrobüs duraklarına artık neyle gelirseniz. Ben Altunizade'ye otobüsle geldim ama buraya örnek veriyorum metronun da kesişim noktası var. Sonra buradan metrobüse bineceğiz ve metrobüsle Zincirlikuyu'ya gideceğim. Zincirlikuyu'dan sonra da Gayrettepe'de İstanbul Havalimanı metrosunun ilk durağı olan yerde metroya bineceğim ve İstanbul Havalimanı'na bu şekilde gideceğim. Sonrasında da havalimanında neler yapmamız gerekiyor sırasıyla onları yapacağız ve dış hatlara geçeceğiz. Lafı çok fazla uzatmayayım. Şimdi buradan metrobüse binip ilk durak noktam olan Gayrettepe metro istasyonuna gideyim. Oradan beraber devam edeceğiz. Arkadaşlar metrobüs yolculuğumuz yaklaşık 10 dakika sürdü. Şimdi buradan havalimanı metrosuna geçiş yapacağım. Şöyle bakınca direkt karşıdan metro işaretini görüyorum. Elimde valiz de var. Biraz sonra göstereceğim. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. İstanbullular bunu biliyordur ama dışarıdan gelenler için söylüyorum arkadaşlar. Bakın metrobüsten indim. Şu arkamda şu tarz cihazlar var. Bunlardan karttan çekilen tutarın bir miktarını iade alacağız. Çünkü yüksek meblağ çekiliyor. Siz indiğiniz zaman mesafenize göre iade oluyor. 13 lira iade etti. Şimdi metroyu bulalım. Bu arada metrobüsle buraya gelmem söylemiş miydim biraz önce bilmiyorum. Yaklaşık 10 dakikayı buldu. Bakın burada metro tabelası var. Çok kolay, iner inmez hemen buradan metroya devam ediyoruz. Şu metro arkadaşlar, gideceğimiz metro. Ok işareti bizi bu tarafa doğru yönlendirdi. Devam ediyorum. Bu arada süre ne kadar tutacak? Ona da bir bakalım. Tabelalar yine bizi yönlendiriyor. Eğer ben burada İstanbul kart kullanıyorum.
Kredi kartınızı da kullanabilirsiniz ama daha yüksek ücret çekiyor tabi. Kartınızı dolum yapma imkanınız da var metroya hemen girmeden önce. Turnikede kartımızı okutup devam ediyoruz. Metrobüsten indikten sonra metroya yürümek yaklaşık 11-12 dakika aldı. Metro aralıklarını ben şu an için 20 dakikada bir görüyorum arkadaşlar. Bunu da ona göre hesap edin. Metroya biniyoruz ve havalimanına geçiyoruz. Şimdi İstanbul Havalimanı metro istasyonuna geldik. Yolculuk yaklaşık 30 dakika falan sürdü. Buradan havalimanına ne kadar yürüyeceğiz? Saatime de bakıyorum. Zaman tutacağım. Bu konuda bazen eleştiri konularından bir tanesi oluyor bu husus. Buradan havalimanına yürümek zaman alıyor falan diye. Ben şimdi zamanımı başlattım. Bakalım buradan havalimanının girişine kadar kaç dakika yürüyeceğiz? Havalimanı şu karşıda görünen bölüm arkadaşlar. Avrupa'da birçok havalimanında evet direkt havalimanının içine çıkılıyor ama bazı havalimanlarında da yürümek gerekebiliyor. Gece en son 00.15'e kadar çalışıyormuş arkadaşlar bu metro. Buradan Gayrettepe yönüne. Bu noktaya geldikten sonra isterseniz hemen bakın şurada asansörler var. Onları kullanabilirsiniz. Şu noktada şurada asansörler var.
İsterseniz de üst kata şuradan yürüyen merdivenle çıkabilirsiniz. Yürüyen merdivenle çıkalım. Metro istasyonundan, İstanbul Havalimanı metro istasyonundan metronun giriş kapısının olduğu yere gelmem yaklaşık 8 ya da 9 dakika sürdü, o civarda. Burası tam artık yolcuların otobüsle de gelmeyi tercih ettiği, otoparktan gelip havalimanına girmeyi tercih ettikleri nokta. Yani bu havalimanına gelen herkesin buluşma noktası, ilk indiği nokta. Onun için burayı baz aldım. Tekrar ediyorum, metro istasyonunun kapısının metro istasyonundan çıktıktan sonra buraya yürümemde 8 ya da 9 dakika aldı. Size kabaca şöyle söyleyeyim. Altunizade metrobüs durağından metroya bindiğim zamandan şu an bulunduğum bu noktaya geliş sürem yaklaşık 1 saat. 1 saati geçmedi, bilginiz olsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada havalimanının bir sürü kapısı var. Dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim. Bu havalimanı kapılarından hangisinden isterseniz içeriye girebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Dış hat, iç hat diye bazılarının üzerinde dış hat falan yazıyor ama benim tavsiyem size bir nolu kapıdan girmeniz daha sakin olur, daha rahat olur. 3 ve 4 numaralı kapıların üzerinde departure, dış hatlar vesaire falan yazıyor ama dediğim gibi hepsi aynı alana çıkıyor. Arka tarafta aynı alana çıkacak. Hangisinden isterseniz isteyin. Bu kapılardan içeriye önce giriş yapacağız ve ben birinci güvenlikteyim size. Önce bir güvenlik noktasından geçeceğiz oradan. Güvenlik noktasından geçer geçmez havalimanının içerisine girmiş oluyorsunuz. İç hatlar ve dış hatlar ikisi de bu ana noktanın olduğu yerden itibaren ayrılıyor. İç hatların yönlendirmesi de çok net, dış hatların yönlendirmesi de çok net. Şimdi diyelim ki check-in'inizi yapacaksınız. Türk Hava Yolları'nın çok fazla kontuarı var. Onları zaten tabelalardan görüyorsunuz. Eğer farklı bir havayolu şirketiyle check-in yapacaksanız da hemen benim bulunduğum bu yerdeki F ve kontuarların arasındaki ekranlardan kontuarınızı bulabilirsiniz. Şöyle bitiyor. Türk Hava Yolları'nın check-in işlemini buraya çok daha erken de gelseniz, 6 saat, 7 saat, 8 saat önce de gelseniz yapabilirsiniz. Ama diğer havayolu şirketlerinin check-in kontuarlarının açılması 3 saatten önce olmuyor. En az 3 saat kala diğer havayolu şirketlerinin kontuarı açılıyor. Şimdi ben check-in'imi online yapmıştım ama bagajımı vereceğim. Bagajı da nereden veriyoruz? Ben Türk Hava Yolları ile uçacağım. Türk Hava Yolları'nın yine işte E'de, D'de arada otomatik bagaj verme noktaları var ve aslında check-in cihazları var. İsterseniz o cihazlardan, istersen kontuarlardan hallediyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde hallettim, onu geçtim. Çünkü dediğim gibi benim boarding kartım mobildi. Bagajımı da otomatik olarak biraz önce verdim. Otomatik bagaj vermenin nasıl yapıldığını falan anlatmıyorum. Bir tane iç hatlar videom var. O videonun içerisinde detaylı bir şekilde görünüyor. Dediğim gibi çok uzatmayalım. Bagajı verdik. Biniş kartımızı aldık. Kontuardan buradan dış hatlara geçip dış hatlardan hemen artık dış hatlara geçip oradan uçağımıza gideceğiz. Şimdi yönlendirmeler bir dış hatlar giden yolcu kapısının olduğu yere getirdi. Burada güvenlik noktasına önce pasaporttan daha sonra da güvenlik noktasından geçip dış hatlar kapımıza doğru gideceğiz arkadaşlar. Burada şöyle bir önerim var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve 12 yaşından büyük çocuklarımız için de geçerli. Bu 18'de ama artık sanırım 12 oldu. Bu pasaport kuyruğunu çekmenize gerek yok. Hemen yan taraflarında her iki yanında da e-pasaport var. Yine bununla alakalı çok detaylı videolar sayfamda görebilirsiniz. E-pasaport bomboş
Ama insanlar burayı kullanmıyor. İlla ki kaşe şart değil. Rahat olun. E-pasaportu kullanıp rahatlıkla geçebilirsiniz ama e-pasaporttan tabii sadece pasaportlu seyahatlerinizde geçebilirsiniz. Yani kimlikle gideceğiniz Kıbrıs, işte Gürcistan vesaire, onlar için orayı kullanamazsınız. Oradan sadece pasaportla geçiş yapıyorsunuz. Size tavsiyem pasaportu kullanın. Pasaport kuyruğunu çekmenize gerek yok ama ben size göstermek için normal pasaport sırasına gireceğim şimdi ve pasaporttan geçiş yapıp arka tarafa doğru gideceğim. Pasaport noktasından geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci güvenlik noktasına geldik. Burada şimdi ikinci güvenlikten geçip arka tarafa geçmiş oluyoruz. Şurası pasaport noktasıydı. Biraz önce göstermiştim size orayı. Oradan geçtik bu tarafa. Güvenlik noktasına. Burayı da geçince arka tarafa geçiyoruz. Sonra uçağımızın kapısı belli olduysa hemen uçağımızın kapısına gideceğiz. Şimdi ikinci güvenlik noktasından da geçtik ve artık havalimanının transfer bölümüne geldik arkadaşlar. Havalimanının büyük olduğunu kabul ediyorum ama inanın bana havalimanında bir düzen var ve kapınıza ulaşmanız ya bazı piyerler için uzak. Yani hani F piyere biraz daha fazla yürümeniz gerekiyor ama diğer A, B, C, D piyerlerde mesafe biraz daha yakın oluyor. Şimdi ikinci güvenliği geçtikten sonra kafanız karışacak ama hemen size bir burayı hızlıca izah edeyim. Sonra kapımıza geçeceğiz. Bakın ikinci güvenlikten geçer geçmez hemen önümüze böyle bir alan çıkıyor. Sol taraf ve sağ taraf görüyorsunuz. Böyle bir alan çıkıyor. Ve bunların hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Uçuş kapınız belli olmadıysa burada bekleyip uçuş kapınızı öğrenebilirsiniz. Size kabaca şöyle bahsedeyim. Bulunduğumuz yerden sol taraf, bu tarafa döndüğünüz zaman dümdüz gidiyorsunuz. Yürüyen merdivenden aşağı inince ikiye ayrılıyor. A ve B piyerler, koridorlar diyeyim ben size. Bunun hemen arkasında uzun bir koridor var. C piyer, D piyer, E piyer, kabaca size öyle söyleyeyim ve F piyerlerde bu tarafta. Yönlendirmeler zaten sizi emin olun çok rahat bir şekilde götürecektir. Hiç endişelenmenize gerek yok. Biraz sonra kapımıza geçeceğiz. Uçağımızın kapısına giderken havalimanı hakkında bilgiler vereyim. Yeme içme alanı oldukça fazla arkadaşlar burada. Evet, pahalı bir havalimanı kabul ediyorum ama ben sadece bilgilendireyim sizi. 2 tane food court alanı var. Yani bu AVM'lerin yemek yeme alanları gibi alanlarından. Bir tanesi ikinci güvenlikten geçince sağ tarafta, bir tanesi ikinci güvenlikten geçince sol tarafta. Bol miktarda şey var. Duty free var. Duty free'lerden alışveriş yapabilirsiniz. Sergi alanları var, müze var. Bunların hepsi bu havalimanında mevcut. Şimdi kapımıza kadar gidelim. Sonra sizinle kapının olduğu yerde vedalaşalım. Benim uçağım A piyerde. A piyer için şöyle yürüyen merdivenden aşağı indim. Ve devam ediyorum. Pier dediğimiz arkadaşlar mesela şu an bulunduğumuz nokta merdivenden inince sağ tarafta bir koridor var. Bakın orası B pier devam ediyor. Sol tarafta böyle bir koridor var. Bu da A pier. Burası da böyle devam ediyor. Diğerleri de yine aynı şekilde C ve E piyerler böyle bir koridorda. D ve F piyerler de aynı bunlar gibi bu şekilde ayrılmış durumda arkadaşlar.
kafanız çok karışmasın ya Pierre'lerle falan filan. Ben uçağımın kapısına geldim. Biraz sonra uçağa geçip seyahatime devam edeceğim. İstanbul Havalimanı ile alakalı YouTube kanalımda, sayfamda çok detaylı bilgilerin olduğu videolar var. Su içme yerleri, danışma büroları, kayıp eşya büroları, yani bir sürü bilginin olduğu, detayların olduğu videom var arkadaşlar. O videolara bakıp havalimanı hakkında daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Bakın şu an arkamda da su içme yerleri var. Burası A-Pierre ama benim bunların yerini söylediğim videolarımı Instagram hesabımdan da görebilirsiniz. Facebook hesabımdan da görebilirsiniz. Oralardan da takip edebilirsiniz. Lafı çok uzattığımın farkındayım. Binelim uçağımıza, gidelim. Yüreğinizin götürdüğü yolu, sonra da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Yüksel Topal. Selamlar.